tous ceux qui veulent se battre. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana gelişirken tarihin akışı içerisinde birçok kırılma noktasına şahit olmuştur. İnsanoğlunun gelişiminde yaşadığı siyasal ve toplumsal olaylar birçok rol oynamıştır. 1789 yılında meydana gelen bir hadise ise dünyanın çehresini tamamen değiştirirken etkisini ise halen günümüzde bile güçlü bir şekilde göstermektedir. Birçok tarihçi ve uzman tarafından yeni bir çağın başlangıcı olarak tanımlanan ve Fransa'da meydana gelen ihtilal nasıl gelişti? Neden Fransa'da meydana geldi ve dünyaya olan etkileri neler olmuştur? Gelin hep beraber bu soruların yanıtlarını ararken ihtilalin dünya ve özellikle Türkiye üzerindeki etkilerini inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Her ne kadar feodal yapıdan örnekler barındırsa da yeni çağın güçlü merkezi krallıklarından birini Fransa oluşturuyordu. 18. yüzyılın başlarında egemen durumda olan monarşik yapıdan dolayı ülke kralın kişiliğinde bütünleşiyor ve halkta ulus ve yurttaş kavramı henüz bulunmuyordu. Bu durum ülkenin siyasi, ekonomik ve hukuki güçlerini kralın elinde bulundurmasına neden oluyordu. Yeni Çağ Fransa'sındaki toplumsal durum diğer Avrupa devletlerinde olduğu gibi Orta Çağ toplumsal yapısına benzer bir nitelik teşkil etmekteydi. Toplumsal alandaki adaletsizlik, hak ve yetkiler bakımından sınıfsal yapılar varlığını devam ettiriyordu. Aristokratlar ve din adamlarına tanınan ayrıcalıklar, kral ve bu sınıf arasındaki karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanıyordu. Ancak ülkedeki ekonomik yapının gelişmesi ve burjuva sınıfının ortaya çıkıp güçlenmesi, bahsedilen sınıfsal yapının değişmesini sağlayacaktı. Bu durum ülke içerisinde farklı seslerin çıkmasını sağlayacak ve ülkenin toplumsal, kültürel, siyasal yapısına derin izler bırakacaktır. Hatta halk arasında vatandaşlık, yurttaşlık ve vatan sevgisi gibi düşüncelerin doğmasını sağlayacak ve kralın konumunun sarsılmasına neden olacaktır. Burjuvazi sınıfının yerel feodal düzenden kalma yerel vergi uygulamalarından duyduğu sıkıntılar ve vergi toplamadaki adaletsizlikler bu sınıfın şikayetlerini giderek artırıyordu. Hem yerel gümrük vergileri düzensiz uygulanıyor hem de vergi yükünün büyük bir kısmını nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan köylüler ve burjuvazi sınıfı çekiyordu. Fransız toplumundaki sınıfsal yapı kendisini hukuksal alanda da göstermekteydi. Hukuk daha çok aristokratların elindeydi ve adli görevde bulunan kişiler liyakat usulüne göre atanmıyor, bu görev babadan oğula geçiyordu. 18. yüzyıla geldiğimizde de hala nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan Fransız köylüsü feodal düzenin altında eziliyordu. Hemen her alanda senyöre bağlı bir biçimde yaşıyor ve vergisini de ödüyordu. Vergisini ödemediği takdirde sert yaptırımlarla karşılaşıp bütün malına el konuluyordu. Köylü ayrıca devlete de vergi vermek zorundaydı. Ağır vergi yükü altında ezilen köylü bununla da kalmıyor, senyörün günlük angarya işlerini de yapıyordu. Bu durumdan çok kez şikayetçi olan köylüler sık sık isyan etseler de bu isyanlar sert bir şekilde bastırılıyordu. Ekonomik alanda halka göre daha iyi koşullarda olan burjuvazi sınıfı, bulundukları sosyal, siyasi ve hukuksal eşitsizliklerden şikayetçiydiler. Daha çok ticaretle uğraşan burjuvalar arasında avukatlık mesleğini icra edenler de bulunmaktaydı. Toplumdaki aydın kesimlerin önemli kısmı bu sınıftan çıkan kişiler arasından çıkmaya başlamış ve eşitlik, sosyal haklar ve özgürlük gibi fikirler bu sınıf içerisinde yayılmaya başlamıştı. Her türlü baskıya maruz kalan, vergisini ödeyen, askerlik yapan, türlü angarya işlere maruz kalan ve devlete karşı tüm yükümlülüğünü yerine getiren halk arasında feodal düzenin son bulması yönündeki istekler artıyor, eşitlik ve adalet gibi fikirler günden güne yayılmaya başlıyor ve fikirden de icraata doğru ilerliyordu. 18. yüzyıl ile birlikte Fransız toplumunda akıl ön plana çıkmaya başlamış, akılcı felsefe gün geçtikçe Fransız aydınları arasında konuşulup gelişmeye başlamıştı. Mevcut sosyal ve siyasi düzene karşı halk arasında eşitlik, adalet ve hürriyet kavramları halk arasında hızla yayılmaya başlamıştı. Şüphesiz ki bu fikirlerin yayılmasında Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ve Diderot gibi aydınların etkisi büyüktü. Fransız ihtilalinde rol oynayan dış etkenlere bakıldığında 18. yüzyılda düşünce alanında meydana gelen gelişmeler ve Amerika'nın bağımsızlığını kazanması önemli etkenlerin başında gelmektedir. 18. yüzyılda düşünce alanında meydana gelen gelişmeler neticesinde bu döneme aydınlanma dönemi denmiştir.
Aklın ve bilimin öne çıktığı bu dönemde ilahi kanunlardan ziyade tabiat kanunlarına önem verilmişti. Bu durum Fransız düşünürler arasında mevcut düzenin eleştirilmesini sağlamıştı. Amerika'nın İngiltere'ye karşı önce vergi konusunda ardından da bağımsızlık konusunda ayaklanması Fransız toplumunda sempatiyle karşılanmıştı. 1774 yılında gerçekleştirilen bu mücadele Fransız toplumu nezdinde kişi hakları ve özgürlük mücadelesi olarak görülmüştü. 1776 yılında yayımlanan bağımsızlık bildirisi ve 1783 yılındaki başarı Fransa halkı üzerinde derin etkiler bırakmıştı. Her ne kadar Amerika'nın mücadelesine Fransa kralı destek vermiş olsa da ilerleyen dönemlerde bunun faturasını ağır ödemek zorunda kalacaktı. Bu mücadelede Amerika'ya yardımda bulunan Fransızlar bağımsızlık, hürriyet ve eşitlik düşüncelerini ülkelerine getirmişlerdi. Ayrıca Fransa'nın Amerika'ya yardımı Fransız ekonomisinin iyice bozulmasına neden olmuş ve ihtilalin tetiklenmesini sağlamıştı. Fransa ekonomisi yaşanan askeri yenilgiler, sosyal ve ekonomik alandaki dengesizliklere rağmen Amerika Bağımsızlık Savaşı'na girilmesi neticesinde çökmüştü. Bu duruma bir çare bulmak isteyen kral, halkın üzerindeki vergi yükünü arttırmasına rağmen başarıya ulaşamamıştı. Bunun üzerine çare olarak aristokrat sınıfı üzerine vergi getirilmek istendi. Ancak soylu aristokrat sınıf bu isteğe yanaşmamıştı. Son çare olarak Kral 16. Louis bu duruma çare bulmak üzere 1614 yılından beri toplanamayan Etats Generaux meclisini toplama kararı almıştı. Bu meclis soylular, kral ve halk tarafından toplanan bir meclis olup herhangi bir yetkisi yoktu. 5 Mayıs 1789 yılında kralın çağrısıyla 174 yıl aradan sonra Etats Generaux 300 papaz, 300 soylu ve 600 halk temsilcisiyle toplanmıştı. Toplanan mecliste Kral 16. Louis bir açılış konuşması yaparak sadece mali durumdan bahsedip beklenen reformlardan bahsetmemesi üzerine sayıca çoğunluğu oluşturan halk temsilcileri üzerinde hoşnutsuzluğa sebep olmuştu. Toplantıda ortaya çıkan başka bir hoşnutsuzluk ise oy verme sistemi olmuştu. Papazlar ve soylular oyun eski usule göre yani sınıf esasına göre olmasını isterken halk temsilcileri ise bireysel olmasını savunuyordu. 6 hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Etats Generaux bu çalışmalardan bir netice alamamıştı. Halk temsilcileri nüfusun %96'lık kesimini oluşturdukları gerekçesiyle 17 Haziran 1789 tarihinde Ulusal Halk Meclisi adında bir meclis kurmuşlardı. 16. Louis her ne kadar bu meclisi kapattırmaya çalıştıysa da meclis üyeleri çalışmalarını yapmaya ve yeni anayasa oluşturulana kadar çalışmaya ant içmişlerdi. Ayrıcalıklarından mahrum kalacaklarını düşünen soylu ve din sınıfı kralı da yanlarına alarak karşı harekete geçmeye çalışmışlardı. Bu gelişmelerden haberdar olan ve heyecan içerisinde olan halk meclisin dağıtılacağı söylentileri üzerine siyasi mahkumların bulunduğu Bastille hapishanesini basıp mahkumları serbest bırakmışlardı. Ardından Paris Belediye binasını ele geçirerek Paris'te Komün adını verdikleri yeni bir yönetim biçimini oluşturmuşlardı. Kralın dışarıdan getirdiği koruma askerlerine karşılık ulusal ordu da kurulmuştu. Paris'te yaşanan gelişmeler hızlı bir şekilde Fransa'nın dört bir yerine yayılıyor, kralın yönetme kuvveti zayıflıyor ve soylular Fransa topraklarını terk etmeye başlıyordu. Ulusal Meclis yaşanan bu gelişmeler üzerine 4 Ağustos 1789 tarihinde Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde yer alan eşitlik, hürriyet gibi temel hak ve özgürlükleri açıklayan maddeleri anayasanın başına koymaya karar verdi. Bu karar Fransız topraklarında varlıklarını sürdüren son feodal kırıntılarını da ortadan kaldırıyordu. 28 Ağustos 1789 tarihinde de dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ilan edilmiş. Kral 16. Louis yaşanan bu gelişmeler üzerine ülkeden kaçıp dışarıdan alacağı destekle bu hareketi engellemek istese de Varen'de yakalanmış ve Paris'e getirilmişti. Bu durum radikal cumhuriyetçiler yani Jacobenler için iyi bir fırsat olmuştu. Çünkü kralın kaçışı ülkenin kral olmadan da yönetilebileceği olgusunu güçlendirmişti. Kurucu Meclis ya da Ulusal Halk Meclisi yayımladıkları İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ardından anayasa çalışmalarına devam etmiş ve yapılan uzun tartışmaların ardından 14 Eylül 1791 tarihinde bir anayasa hazırlayıp krala imzalatılıp yürürlüğe girmesini sağlamışlardı. Bu anayasaya göre egemenlik millete ait olacak, yürütmenin başında kral olmasına rağmen yetkileri kısıtlı olacak, yasama yetkisi mecliste, yargı yetkisi ise halk tarafından seçilen yargıçlarda olacaktı. Bu anayasa Fransa'da mutlak monarşinin yıkılıp yerine meşruti monarşi sisteminin getirilmesini sağlamıştı. Anayasayı yapmakla görevli kurucu meclis anayasayı yapıp görevini tamamladıktan sonra kendisini feshederek seçime gitmişti. Yapılan seçimler neticesinde 745 üyeden oluşan bir yasama meclisi meydana gelmişti. Ancak yasama meclisi bu dönemde hem iç ayaklanmalar hem de kralı korumak isteyen komşu devletlerin saldırıları altındaydı. Fransa'ya yapılan bu saldırılara rağmen Fransa'da milliyetçi duygular etkisini artırarak güçlenmişti. Cumhuriyet taraftarları yaşanan bu gelişmelerden kralı sorumlu tutarak Kral 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'yi tutuklamışlardı. Fransa Ulusal Ordusu Avrupa ve Prusya ordusundan oluşan koalisyon ordusunu Fransa'nın kuzeyinde durdurmayı başarmıştı.
Yaşanan bu iç ve dış gelişmelere rağmen Yasama Meclisi kendisine üstlenilen görevi yerine getirmiş ve görevini Konvansiyon Meclisi'ne devretmişti. 20 Eylül 1792 tarihinde göreve başlayan ve 750 temsilciden oluşan bu meclisin ilk icraatlarından biri 21 Eylül 1792 tarihinde meşruti monarşiye de son vererek Cumhuriyet rejimini ilan etmek olmuştu. Ardından Kral 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette yargılanmış. Yapılan yargılama 15 Ocak 1794 tarihinde tamamlanmış. Kral ve Kraliçe vatana ihanet cezasına çarptırılmışlardı. Kral 16. Louis'nin cezası 21 Ocak 1793 tarihinde, Kraliçe Marie Antoinette'nin cezası ise 16 Ekim 1793 tarihinde giyotin ile infaz edilmişti. Böylece Fransa'da meşruti monarşi bir daha gelmemek üzere tamamen ortadan kaldırılmıştı. Konvansiyon Meclisi'nin kralı idam etmesi Fransa'da iç karışıklıklara neden olmuş, ayrıca Avusturya ve Prusya'nın Fransa'ya karşı sürdürmüş oldukları mücadeleye İngiltere, İspanya, Hollanda ve bazı İtalyan devletlerinin de katılmasına neden olmuştu. Avrupa'daki diğer monarşiler Fransa'da yaşanan gelişmelere sessiz kalmamış, müdahale etmek lüzumunu görmüşlerdi. Ancak tüm bu engelleme çabaları sonuçsuz kalacak, devrimin tohumları başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılacaktı. Yaşanan gelişmeler üzerine Konvansiyon Meclisi düzeni sağlamak adına ihtilal mahkemeleri ve Kanuni Selamet Komitesi organlarını kurduysa da yeterince başarılı olamamıştı. Kurulan bu kurumlar ülkede terör yönetiminin oluşmasını sağlamıştı. Alınan önlemlere rağmen ülkede şiddet olayları hız kesmeyince ulusal ordu ve ılımlı cumhuriyetçiler yani Jirodenler el ele vererek radikal cumhuriyetçileri yani Jacobenleri yönetimden uzaklaştırmayı başarmışlardı. Konvansiyon Meclisi uzun süren mücadeleler sonunda ülkede cumhuriyet rejimini yerleştirmeyi başarmış ve Prusya, İspanya ve Hollanda ile barış yapmıştı. Yapılan bu barış anlaşmalarında konvansiyon hükümetinin aldığı en büyük kazanç ise cumhuriyet rejiminin bu devletler tarafından kazanılmış olmasıdır. Fransız ihtilali tarihin ilk dönemlerinden beri süregelen bir inanç sisteminin yıkılışını sağlamıştı. İktidar hakkının Tanrı tarafından verildiğine inanılan ve meşrutiyeti bu sayede sağlanılan mutlak monarşi yönetimlerinin yıkılmasını sağlamıştır. Yüzyıllardır düşüncede kalan laiklik, eşitlik, insan hakları, sosyal sınıf eşitliği gibi kavramlar nihayet pratiğe dökülmeye başlamıştı. İhtilale karşı 25 yıl süren koalisyon savaşlarında bu düşünceler Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı. Ancak bu fikirlerin yerleşmesi bile çok ciddi şiddet olaylarına ve yüz binlerce insanın hayatına mal olmuştu. Sadece 25 yıl süren koalisyon savaşlarında Fransızların kaybı 800 bin iken Fransa karşısında savaşan devletlerin kaybı ise 1 milyonun üzerindeydi. Fransız ihtilalinin ilk yıllarında Avrupa devletlerinden çok büyük bir tepki gelmemiş, aksine Fransa'nın iç savaşı olduğu ve bu durumun Fransa'yı zayıf düşüreceği düşünülüyordu. Ancak Kral 16. Louis'nin idam edilmesi ve ihtilalin bir iç savaştan ziyade mutlak monarşiyi tehdit eder hale gelmesi üzerine mutlak monarşiyle yönetilen diğer Avrupa devletlerini ürkütmeye başlamıştı. Mutlak monarşiyle yönetilen Avrupalı devletler bu duruma karşı hemen önlemler almaya başlamışlardı. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu ile savaş halinde olan Rusya ve Avusturya İmparatorluğu ve Avusturya üzerine savaş hazırlığı yapan Prusya, Fransa'ya karşı birleştiler. Öncelikle Fransa'ya komşu olan devletlerin olduğu bu koalisyona daha sonra İngiltere, Hollanda, İspanya gibi devletler de katılmışlardı. Koalisyon savaşları denen 1789-1815 yılları arasını kapsayan koalisyon savaşlarında Fransa'ya karşı yeteri derecede başarılı olunamamış, Napolyon Bonaparte öncülüğündeki Fransa ordusu Avrupa'nın önemli bir kısmını işgal etmeyi başarmıştı. Fransa ancak Rusya ile yapılan savaşta durdurulabilmiş ve 1815 yılında yapılan Waterloo Savaşı'nda Napolyon'a karşı savaşı kesin olarak kazanmıştı. Devrim rüzgarları ise şiddetini Avrupa'da günden güne arttırmaktaydı. Fransız ihtilali özelliği itibariyle İslam dünyasını derinden etkileyen ilk büyük olay olmuştur. Zira bundan önce meydana gelen siyasi ve sosyal olaylarda İslam dünyası Batı'ya karşı üstün olduğu düşüncesiyle etkilenmemişti. Ancak Batı'da bilim ve teknik alanda meydana gelen gelişmeler neticesinde bu üstünlüğünü kaybetmesine neden olmuştu. Fransız ihtilalinin getirdiği fikir ve düşünceler bu sefer tüm Avrupa'da olduğu gibi İslam dünyasını da etkilemiştir. Bu olaylardan en çok ve ilk etkilenen devlet hiç şüphesiz ki Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. İhtilalin ilk patlak verdiği dönemlerde Osmanlı devlet adamları ihtilali pek önemsememiş, hatta Avusturya ve Rusya'nın bu ihtilal ile ilgileneceğini düşüneceklerinden bu durumdan memnuniyet bile duymuşlardır. Nitekim düşündükleri gibi olmuş, Avusturya ile Zichtovi Rusya ile yaş anlaşmasını imzalamış ve savaş durumundan çıkmışlardı. Bu durumu fırsat bilen 3. Selim özellikle orduda gerçekleştirmeyi düşündüğü kapsamlı ıslahatlar için zaman kazanmıştı. Ancak ihtilalin Osmanlı üzerindeki olumlu etkisi ne yazık ki kısa sürmüştü. Fransız ihtilalinin devlet yönetim sistemlerinde değişiklik getirmesi, sosyal, ekonomik ve dini alanlarda öngördüğü düşünceler Osmanlı İmparatorluğu'nda olumsuz etkileri olmuştu. İhtilalin devlet üzerindeki ilk etkileri milliyetçilik görüşü açısından gayrimüslimler üzerinden olmuştur.
İhtilalin ilk etkisi ise 1804 yılında patlak veren Sırp isyanı ile görülmektedir. Daha sonra bu isyan hızla diğer etnik unsurlar üzerinde etkili olmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti ilk olarak Osmanlıcılık fikrini öne sürerek bu etkileri gidermeye çalışmış. Hatta dönemin padişahı 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı ilga ettikten sonra ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada fark ederim. Aralarında başka günah fark yoktur cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim havidir. Hepsi hakiki evladımdır. Sözlerini ifade ederek milliyetçi hareketlere karşı önlem almaya çalışmıştı. İkinci Mahmut önceki padişahların aksine ıslahatları sadece askeri alanlarda yapmak yerine ıslahatların kapsamlarını genişletmiş, devletin birçok kurumunda yeniliklere imza atmıştı. Osmanlı devlet aydınları bu yenilikleri gerçekleştirirken Napolyon dönemi Fransa'sını örnek alarak ıslahatları daha çok merkezi yönetimi güçlendirme amacı gütmüşlerdi. Yeniliklerin önündeki en büyük engellerden olan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıp ıslahat taraftarlarının devletin önemli kademelerinde yer edilmeye başlamasıyla devleti kurtarmaya yönelik görüşler de artmıştı. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde de Fransız ihtilalinin aydınlar üzerindeki etkisi de değişmeye başlamıştı. Aydınlar ıslahat düşüncesinin ötesinde vatan, millet, hürriyet, meşrutiyet gibi kavramları konuşmaya ve fikir hareketi olarak toplu biçimde hareket etmeye başlamışlardı. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesini de Genç Türkler yani Jön Türkler adını alan aydınlar oluşturmaktadır. Birçoğu Avrupa'da eğitim almış olan bu aydınlar Avrupa'da yaşanan gelişmelere yabancı kalmamış, bunlardan etkilenip mevcut Osmanlı düzenini eleştirmeye başlamışlardı. Etkileri gitgide artan yenilik taraftarı aydınların en önemli başarılarından birini ise meşrutiyetin ilanında gösterdikleri katkıları oluşturmaktadır. Ancak tüm bu çabalar Fransız ihtilalinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki yıkıcı etkilerini önleyemeyecek ve 6 asırlık koca cihan imparatorluğu yıkılmaktan kurtulamayacak. Kaderin cilvesi midir bilinmez ama Fransız ihtilali bir devletin yıkılışına neden olurken yeni bir devletin kuruluşuna giden taşları da döşeyecektir. Fransız devrimi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.